Büyük İskender Part 1'deki videomuzda Anadolu'yu almış, Granikos ve İsos muharebeleriyle Pers ordularını yenmiş, Mısır'a kadar ilerleyip burayı da fethetmişti. Şimdi ise en büyük zaferlerinden biri olan Gaugamela Savaşı'na hazırlanmaya başlamıştı. Bu sırada Pers kralı Darius, Büyük İskender'e mektuplar yollamış, barış yolları aramıştı. Herhangi bir sonuç elde edemeyeceğini anladığında bir ordu toparlamaya başlamıştı. İmparatorluğun dört bir yanından asker toplayan Kral Darius, 250.000 piyade, 2500 atlı savaş arabası ve 15 savaş fili ile bugünkü Mezopotamya Erbil civarına doğru hareket etti. İskender ise ordusu ile kıyı şeridini izleyerek savaşın gerçekleşeceği Gaugamela'ya gelmişti. Büyük İskender'in ise 40.000 piyadesi ve 7.000 süvarisi vardı. Bu sayılara baktığımızda İskender bariz şekilde dezavantajlı konumdadır. Ama biliyoruz ki savaşı sayılar değil taktikler ve stratejiler kazandırır. İki ordu artık Gaugamela'da savaş için hazırdı. Savaştan önceki gece İskender generallerini bir araya toplayıp hepsinin fikirlerini aldı. Generallerinin birkaçı dışında çoğunluğu İskender'in barış için görüşülmesi konusunda fikirlerini belirtmişler. Savaşmaması, geri çekilmesi, gerekirse tekrardan orduyu toparlayıp geri dönüp savaşabileceklerini söylemişlerdi. Bu görüşmede geri çekilmeyi destekleyen Parmenion ve yaptığı strateji ile savaşı kazanacağına inanan İskender arasında sert bir tartışma geçmişti. You are fucking, you bloody bastard bitch, fuck you. Aslında tartışmada jenerasyon arası çatışma vardı. Parmenion daha yaşlı ve ihtiyatlıyken İskender ise genç ve savaşmaya hevesliydi. Sonuç ise ertesi sabah Perslerle savaşılacaktı. Generallerim, stratejimiz bu şekilde olacak. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bana fark etmez Benlik abi. sıkıntı yok abi. Olur. Siz bilirsiniz. Ben hiç sıkıntı yok. Şahsen ben katılmıyorum. Ordumuz burada yok olacak. Bence geri çekilelim. Evet. Adam haklı abi. Aynen baba. Abi bana Doğru. oradan bir kahve. Bak Parmenion, bu 2 oldu. Sürekli araya giriyorsun. Part 1'de de aynı şeyi yaptın. Senin ne işin var orduyla siyasette? Devlet sana emekli maaş vermiyor mu abi? Evinde otur televizyonu filan izle. Dede, ülkenin durumunu nasıl buluyorsun? Öncelikle ülke çok... Hangi kanal bu? YouTube dayı. Öncelikle ekonomi çok kötü yeğenim. Hükümet iyi yönetemiyor. Ordu desen o da yok. Bir de İskender'de liderlik vasfı yok, liderlik. Perişan haldeyiz ya. Bıktık yönetim değişmesi lazım. Yok ya, hepinizi kötüydü onlar. Cidden bak adamı nasıl karşılar? Efendim bırakın Zeus aşkına. Bu söylediğiniz argümanlara katılmıyorum. Hititlerden beri aynı muhabbet ya. Ülke kötü, açız, para yok. 300-400 yıl olmuş zaten para bulunalı. Bas geç dede. Siz ne dersiniz bu konuda? Abi ben Suri yok. Oğlum sen burada ne arıyorsun? Türkiye'de olman gerekmiyor muydu sen? Gaugamela Savaşı açılışı dizilimleri şu şekildedir. Büyük İskender ordusunun piyadelerini sola doğru hafif eğimli şekilde geriye doğru almıştı. Bunun sebebi kendisinden sayıca üstün olan Pers kuvvetleri tarafından kanatlardan kuşatılmasını engellemekti. İskender sol kanadını Tesale süvarilerinden oluşan Parmenion'a bırakmıştı. Kendisi ise sağ kanatta kompanyon süvarilerinin başındaydı. Persler ise 4 kilometre uzunluğunda düz bir hat şeklinde dizilim almıştı. En ön hatlarda atlı savaş arabaları ve filler vardı. Onun arkasında hafif zırhlı piyadeler vardı. Sağ ve sol kanatlara süvariler yerleştirilmişti. Sağ kanat Mazeus, sol kanat ise Bessus komutasındaydı. Merkez hattında Kral Darius 10.000 Pers ölümsüzü ile savaşa hazırdı. Savaş Büyük İskender'in ordusunu sağa doğru ilerletmesiyle başlamıştı. Bunu gören Darius aynı şekilde ordusunu eş zamanlı ilerletti. İskender süvarilerine sağ koldan saldırma emri verdi. O sırada onu karşılamak için Bessus da karşı hata geçti. Kral Darius İskender'in büyük bir hata yaptığını düşünüyordu. Atlı arabaları fillerin Makedon merkezine doğru hücum emri verdi. Ardına Mazeus ve süvarilerinin Makedon sol kanadına saldırma emri verdi. Merkezde savaş tüm şiddetiyle devam ederken Makedon sol kanadı gerilemeye başlamıştı. İskender merkezdeki birliklerin bazılarının sol kanadı tutması için hareket ettirdi. Darius ise bunun bir kazanma fırsatı olduğunu düşünerek merkez piyadelerini Makedon merkezine doğru gönderdi. İskender, Kral Darius'un merkezindeki hareketliliği görünce birden askerlerini alıp Darius'un bulunduğu 10.000 kişilik ölümsüzlere saldırmıştı. Darius yaptığı hatanın farkına varmıştı ama geri çekilmekten başka şansı kalmamıştı. İskender, Darius'a çok yakın olmasına rağmen onu esir alamamıştı.
Hello? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! No! Fuck you! Guess what I did last night? Don't you fucking bring my mother to this! My mother? You guess what I did? What? I built that fire over there. And then I fucked your mother next to it. Fuck you! Darius savaş alanını terk etti ve Susa civarına doğru çekilmeye başladı. İskender savaşın heyecanı ile Darius'u takip etmek istese de ordusunun daha fazla dayanamayacağını düşünerek geri dönüp Parmenion'un yardımına gitti ve Pers ordusunu imha etti. İskender artık 25 yaşında Asya'nın kralı unvanına sahip olmuştu. Pers hazineleri İskender'in eline geçmesiyle birden Makedonya zenginleşmişti. İskender Gaugamela Savaşı'ndan sonra Pers İmparatorluğu'nun derinlerine inmeye başladı. Önce Babil şehrine girdi, ardından Persepolis ve Susa şehirlerini ele geçirdi. Ama hala Kral Darius hayatta olduğu için yasal olarak imparatorluk İskender'e ait değildi. Bunun için Darius'un bulunması ve yakalanmasını istemişti. Makedon ordusu Pers İmparatorluğu'nun derinliklerinde Darius'u bulmak için keşife çıkmışlardı. Ama herhangi bir ize rastlayamadılar. Sonra ise bir haber geldi. Büyük Pers kralı Darius kendi komutanı olan Bessus tarafından ihanete uğramış ve öldürülmüştü. Bessus kendisini yeni kral ilan etti. Ama bu çok uzun sürmedi. İskender Bessus'u yakalatıp öldürttü. Eski kral Darius'a ise saygı göstererek Pers geleneklerine uygun şekilde cenaze töreni düzenledi. İskender Asya kralı ve Pers imparatoru olarak tacını giydi. Burada bazı siyasi, sosyal, askeri politikaları uygulamaya başladı. Kültürel açıdan birbirine çok farklı olan halkı tek bir noktada buluşturmak istiyordu. Pers çocuklarına Yunan eğitimi, askerlere Pers'te eş almaları için maddi yardım veriyordu. Kendisi ise Pers kralları gibi davranmaya başlamıştı. Makedon ordusu ise bu değişikliklerden dolayı huzursuz hale gelmeye başlamıştı. Artık iki halk birbiriyle kardeştir. Yunanlılar ile Persler evlenecek ve bundan doğan çocuklarımız bizim yeni askerlerimiz olacak. Tamam da neden yani? Balım, sen böyle her şeyi soracak mısın? Bu arada yeni Pers kıyafetlerim nasıl? Tamam, bununla evlen. Tamam, bununla da evlen. Bununla da evlen. Bir de bu. Tamam, hepsini anladım da. Bu ne böyle? Ya bu Makedonlar da hep böyle. Her şeyi soruyorlar ya. Ele geçirdiği ülke halklarından yeni askerler toplayarak engebeli arazide savaşma yeteneğine sahip yeni bir ordu oluşturan İskender, M.Ö. 327 Hindistan üzerine yürümek amaçlı Baktriya'dan ayrıldı. Hindukuş dağlarını geçen İskender, M.Ö. 326 baharında Indus Irmağı yakınında Taksilya'ya girdi. Böylelikle Hint seferi başlamış oldu. Ordu içinde ise 8 yıllık sefer sonunda bıkkınlık oluşmuş ve eve gitme düşüncesi ortaya çıkmıştı. İsyan çıkmak üzereydi. İskender isyanı olması gerektiği gibi bastırdı. Elebaşlarını idam ettirdi. Evet askerlerim, zaferimiz ileride. Beni takip edin. Kralım eve mi dönsek? Asker huzursuz. Kralınız olduğumu hatırlatmak isterim. Evet biliyoruz. Aynı zamanda Pers ve Mısır kralıyım. Evet farkındayız. Ayrıca yarı tanrıyım. İsyan ederiz bak. Evet tabii ki haklısınız fazlasıyla vatanınıza ve bana hizmet ettiniz. Bundan dolayı eve dönüyoruz. Hadi gelsenize. Gitmiyor muyuz? Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? İskender Hint seferindeki en zorlu seferi Hidaspes Muharebesi'dir. İki ordu M.Ö. 326 Hidaspes nehrinde karşı karşıya geldi. Horus güçlerin seferber ettiğinde kendini bir çıkmazın içinde buldu. Süvariler İskender'inki kadar deneyimli değildi. Bu nedenle Makedonların o zamana kadar hiç karşılaşmadığı sayıda 200 fili ön saflara yerleştirdi. İskender'in askerleri daha önce fillerle karşılaşmasına rağmen bu kadar çok sayıda filin olması savaşta kargaşa çıkmasına sebep olmuştu. Ordusu dağılırken Porus sonuna kadar direndi ve yakalandı. İskender'in daha sonra Indus nehrinden gemilerle inip Pers diyarına gitti. Babil şehrinde M.Ö. 323 yılında ateşlendi ve 32 yaşında öldü. Ölürken ise generalleri ülkeyi senin adına kim yönetsin diye sorduklarında en güçlünüze cevabına vermişti. İskender, söyle lütfen. Tahtı kim devralsın? Söyle bize. Tahtı oğluma bırakıyorum. Ne dedi?
Tahtı en güçlünüze bırakıyorum dedi, en güçlünüze. Yok yok, en zekinize dedi. Yok be, en yakışıklınıza dedi. Arkadaşlar, saçmalamayın. İskender'in vasiyetini duydunuz. Ona göre davranacağız. Yunanistan Trakya benim. Mısır'da benim, haberiniz olsun ha.